Herkese merhaba, ben Ege. Bu kanal üzerinden sizlere birlikte sunucu yönetimi, yazılım ve sistem güvenliği üzerine pratik rehberler yayınlıyor olacağım. İlk videoda ilk hedefimiz WireGuard VPN sunucusu nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğim. Burada sunucu sağlayıcı olarak kendi firmamı kullanacağım. Gyro Hosting. Gyro Hosting'in linkini aşağıda bulabilirsiniz. Direkt sanal sunucu linki vereceğim. Pek çok lokasyonda pek çok çeşitli sunucu sağlıyoruz. Burada biz sadece basit Türkiye sanal sunucu olabildiğince fiyat performans bir yapı kullanacağız. Buradaki EVDS bir paketi basit bir WireGuard sunucu için fazlasıyla yeterli olur. O yüzden bununla ilerleyeceğiz. Sepete ekle diyorum. Devam. Ekstra RAM'e ihtiyacım yok. Ekstra disk alanına gerek yok. İşletim sistemi olarak Ubuntu 24 kullanacağız. Buradan hani sunucu almanız şart değil. Farklı bir yerden de alabilirsiniz. Önemli olan Ubuntu 24. Ben burada gösteriyor olacağım. Oradan ilerleyebiliriz. Devam et diyorum. Devam et diyeceğim. Ben kredi bakiyesini kullanacağım. Onayladım. Birazdan sunucuyu sistem otomatik olarak kurup bana bilgileri veriyor olacak. Evet, şu anda siparişi aldı. İlerleyelim. Yönet diyorum. Hizmet kısmından şu anda kurulum yapıyor. Kurulum birkaç dakika içerisinde tamamlar. Ardından devam ediyor olacağız. Burada yaptığımız bütün işlemleri size adım adım gösteriyor olacağım. Ardından size bununla ilgili bir doküman da paylaşıyor olacağım. O yüzden rahat olabilirsiniz. Burada sunucu bilgilerimiz yer alıyor. Ben genelde Termius kullanıyorum ama burada sizin daha erişiminizin rahatlaması için PuTTY kullanıyor olacağız. PuTTY'nin indirme linkini de bırakıyor olacağım. Buradan IP adresimizi kopyalayalım. Yapıştırdım. Open dedim. Henüz IP tanımlaması tam olmamış. Evet, geldi. Kullanıcı adımız root. Şifremizi burada. Evet, Docker kurulumumuz tamamlandı. Şimdi bir Docker kullanıcısı ekleyeceğiz. Hemen şöyle komutumuzu yapıştıralım. Şöyle başında işaret kaldığı için hata verdi. Sudo yapmanıza aslında gerek yok. Fakat eğer başka bir kullanıcı kullanıyorsanız yani root'la direkt bağlanmadıysanız buna ihtiyacınız var. New group Docker diyelim. Son olarak da Docker versiyonumuzu kontrol edelim. Evet, son sürüm Docker'ımız başarıyla kuruldu. VG Easy'nin yapılandırmasını yerleştirmek için sabit olması adına bir klasör oluşturuyoruz. Bu komutların hiçbirini tek tek elle yazmanıza gerek yok. Hepsini dokümanda zaten paylaşıyor olacağım. VG Easy'yi kurduktan sonra Docker konfigürasyonumuzu buraya yerleştireceğiz. Şöyle ekranımı büyüteyim, daha net görün. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Adım adım izah edeyim. Docker run komutuyla çalıştırma yapacağız. Adı VG Easy olacak. Konfigürasyonda VG host ayarımız var. Şurada gördüğünüz curl trace ifconfig me komutu direktman sunucunun dışarı IP'sini almaya yarıyor. Password kısmında bu komutu kopyalarken güçlü şifre girmenizi istiyorum buraya. Çünkü bunu standartta bırakırsanız güçlü şifre girin buraya diye bir şifre koymuş olursunuz aslında. Bunu yapmayın. Kendiniz özel kimseye söylemeyeceğiniz bir şifre kurun. Bu sizin WireGuard panelinizin şifresi olacak. Bu şifreyi ele geçiren herkes sizin VPN'inize sizden habersiz bağlanabilir. Config dosyalarınıza erişebilir. O yüzden çok tehlikeli. Enter'a basıyorum. Şimdi VG Easy'nin reposunu çekecek. Bu imajı kendi içerisine çekecek. Bu bir buçuk dakika kadar sürüyor. Şu anda zaten total sürecimiz aslında 7 dakika sürdü. Sunucunun satın alımı dahil, kurulması dahil. Gayet hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere kurdu ve aktive etti. Şimdi eğer bir yanlışlık yapmadıysak
sunucumuza IP'sinin sonuna 51821 portunu yazarak sunucuya erişebiliyor olmamız lazım. Buradan gelelim. Artık burada başka bir işimiz yok. 51821 portumuz aktif mi bakalım. Enter'ladık. Evet. Burada biz şifre olarak az önce örnek metinde güçlü şifre buraya kullanmıştık. Buraya yapıştırıyorum. Sign in dedim ve beni böyle bir ekran karşıladı. Buradan new diyorum. Test client diyorum. Enter'a basıyorum. Olmadı. Create dedim. Şu anda benim konfigürasyonumu oluşturdu. Kendi iş network'ünde de bir IP atadı. Bunu ister QR kodla telefonunuzdan da kullanabilirsiniz WireGuard eklentisiyle. İsterseniz buradan download configuration deyip dosyayı indirmesini sağlayabilirsiniz. Şuradan sakla diyorum. Ardından bilgisayarımda halihazırda kurulu olan WireGuard uygulamasını açıyorum. Tünelleri dosyadan içeri aktar dedik. Dosyamızın adına bakalım. testclient.conf. Buradan geldik, seçtik, aç dedik. Etkinleştir dediğimde bağlantı aktif oldu. Ki buradan test client'ın aktif olduğunu görebilirsiniz. Böylece kullanıcıları takip de edebilirsiniz. An itibariyle sunucu üzerinden internete çıkıyorum ve trafik tümüyle oradan geçip gidiyor. Bu sayede farklı bir yerin, farklı bir e, firmanın VPN'ini kullanıp da yurt dışına veri vermenize gerek kalmıyor. icanasip.com'a gidelim. IP adresimizi kontrol edelim. Evet, sunucumuzun IP adresinden çıktığımızı doğrulamış olduk bu sayede. Aslında kurulum bu kadar kolay. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğer durdurmak isterseniz de keza aynı durum geçerli. Buradan direktman kapatıyorsunuz. Client'ı bu direktman deaktive ediyor zaten bağlantıyı. Şöyle bir yenileme yapalım. Şu anda bağlantımız gitti. O yüzden şöyle devre dışı bırak diyelim. Tekrardan geldi. Buradan kestiğim için az önce benim de bağlantım gitti. Olay bu kadar basit. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk videomdu. Yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın lütfen. İhtiyacınız olan, kolay kuruluma ihtiyacınız olan herhangi bir şey varsa cPanel, Plesk ve benzeri yorumlarda bana belirtirseniz seve seve size kurulum videosunu çekmek isterim. İzlediğiniz için teşekkürler.